İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da karayolu taşımacılığı hızla önem kazandı. 1950'li yıllardan itibaren ülkeler arasındaki ticaret arttı ve kıtanın taşımacılık sistemi yeni nesil kamyonlara ihtiyaç duymaya başladı. Bu dönemde üreticiler uzun yol sürüşünde konfor, dayanıklılık ve verimlilik gibi konulara odaklanan çözümler geliştirdi. 1960'lardan 1990'lara uzanan süreçte 3 model öne çıktı. DAF 2600, Volvo F88 ve Renault Magnum. Her biri kendi dönemine göre ileri seviye teknik yaklaşımlar sundu ve modern çekici tasarımının gelişiminde etkili oldu. Bu modeller bugün pek konuşulmasa da Avrupa taşımacılık tarihinde derin izler bıraktılar. Şimdi bu 3 modeli daha yakından inceleyelim. Hazırsanız hadi başlayalım. 1960'lı yılların başında Avrupa'da uzun yol taşımacılığı hızla büyüyordu. Ancak sürücü konforu neredeyse hiç önemsenmiyordu. Çoğu çekicide standart bir yatak yoktu. Uluslararası rotalarda çalışan sürücüler saatlerce araç kullanıp geceyi koltukta geçiriyorlardı. Bu durum hem çalışma temposunu hem teslim sürelerini doğrudan etkiliyordu. 1962'de tanıtılan DAF 2600 bu tabloya farklı bir yaklaşım getirdi. Kabine entegre edilen uyku alanı yalnızca bir yatak eklemek değil, kabini yaşanılabilir bir bölüm haline getirmek anlamına geliyordu. Direksiyonun arkasındaki alan, sürücünün dinlenme, uyuma ve eşyalarını düzenleme ihtiyacını karşılayan bir yaşam bölmesine dönüşüyordu. Avrupa kamyon pazarında konforun ilk kez mühendisliğin konusu haline geldiği modellerden biri buydu. Hollandalı üretici DAF, sürücüyü yalnızca bir operatör değil, aracın içinde yaşayan bir profesyonel olarak görmeye başlamıştı. Bu felsefe 2600'ün tasarımının her detayında kendini gösteriyordu. Kabin yüksekliği arttırılmış, iç hacim genişletilmişti. Sürücü koltuğu ayarlanabilir hale getirilmiş, kumanda düzeni ergonomik prensiplere göre yeniden düzenlenmişti. Depolama bölmeleri planlanmış, havalandırma sistemi iyileştirilmişti. Tüm bunlar 1960'ların başında pek çok rakip için henüz öncelik listesinde bile değildi. Motor tarafında 165 ila 230 beygir arasında değişen dizel seçenekler uzun mesafe için yeterliydi. Mekanik güç rakiplerine göre daha mütevazıydı, ancak düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri 2600'ü filo işletmeleri için cazip hale getiriyordu. Dönemin raporlarında aynı sınıftaki araçlara göre %8 ila 12 arasında daha düşük işletme maliyeti sunduğu ifade edilir. DAF'ın bu dönemde kullandığı motorlar kendi tasarımıydı ve özellikle tork değerleri uzun yol taşımacılığında öne çıkıyordu. Yüksek devirlerde maksimum güç yerine orta devirlerde sürekli tork üretimi hedeflenmişti. Bu sık vites değiştirmeyi azaltıyor ve sürücü yorgunluğunu düşürüyordu. Yakıt ekonomisi açısından da bu motor karakteristiği avantaj sağlıyordu. Çünkü motor sürekli optimal çalışma aralığında kalabiliyordu. Şanzıman seçenekler arasında 5 ve 8 ileri vitesli mekanik kutular bulunuyordu. 8 vitesli versiyon özellikle dağlık bölgelerde ve ağır yüklerde tercih ediliyordu. Debriyaj sistemi hidrolik destekliydi ve pedal kuvveti rakiplerine göre daha hafifti. Bu detay günde 10 saat üzerinde sürüş yapan sürücüler için önemli bir konfor unsuruydu. 2600'ün etkisi yalnızca teknik seviyede değildi, zamanlaması da kritikti. 1958'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasıyla ülkeler arası ticaret ve taşımacılık artıyordu. Gümrük duvarları kalkıyor, karayolu ağı genişliyor, lojistik firmalar sınır ötesi operasyonlar kurmaya başlıyordu. Uzun mesafeli hatlarda çalışan sürücünün dinlenme düzeni artık teslim hızını, operasyon planlamasını ve karlılığı etkileyen somut bir faktöre dönüşmüştü. Bir sürücü yolda uyuyabiliyorsa aynı araçta daha uzun mesafe kat edebiliyor, iki sürücülü sistemlerde rotasyon daha verimli hale geliyordu. Kabin konforu sektör için ilk kez ekonomik bir parametreye dönüştü. Bu dönemde Scania Vabis L serisi, Volvo Titan ve Mercedes-Benz LP ailesi mekanik güç ve dayanıkla öne çıkıyordu. 2600 ise sürücü odaklı tasarım yaklaşımıyla farklı bir rol oynadı.
Mekanik yarışa girmek yerine ergonomiyi, yaşam alanını ve uzun yol operasyonunu tasarım merkezine yerleştirdi. Konforu bir lüks olmaktan çıkarıp işin doğal parçası haline getirmesi modelin gerçek kırılma noktasıydı. DAF kamyonu yalnızca bir yük taşıma makinesi olarak değil, sürücünün haftalarca içinde yaşadığı bir platform olarak tanımlanmaya başlamıştı. Bu bakış açısı değişikliği endüstrinin geneline yayılması 10 yıldan fazla sürecek bir dönüşümün ilk adımıydı. Bu yaklaşım DAF'ın 1970 ve 80'lerde geliştireceği Escape Cab gibi kabin konseptlerinin temelini oluşturdu. Sonunda 1980'lerin ortasında olgunlaşan bu çizgi 1987'de tanıtılan 95 serisinde meyvesini verdi. 95 serisi Avrupa'da uzun yol çekicilerinin modern standartlarını belirleyen modellerden biri haline geldi. Kısacası 2600 mekanik devrim yaratmadı ancak sürücüye bakışı değiştirdi. DAF'ın uzun yol kimliğinin başlangıç noktasıydı. Bugün DAF kamyonlarının sürücü konforu ve yaşam alanı odaklı tasarımları bu modelin mirasını taşıyor. 1960'ların ortasında Avrupa'da ağır taşımacılık yeni bir boyuta geçiyordu. Filolar artık kıta çapında çalışıyor. 1000 kilometreleri aşan rotalarda tek bir arıza tüm planlamaya alt üst edebiliyordu. Sektör için asıl mesele güç değil, kesintisiz çalışma süresi haline gelmişti. Volvo F88 tam olarak bu ihtiyaca verilen cevaptı. 1965'te tanıtılan F88'in merkezinde Volvo'nun D100 serisi 10 litrelik dizel motoru bulunuyordu. İlk versiyonlar 260 beygir güç üretiyor, daha sonraki güncellemelerde bu değer 290'a yükseliyordu. Ancak F88'i öne çıkaran şey yalnızca beygir gücü değildi. Tork eğrisi, soğutma sistemi ve aktarma organları uzun mesafede yüksek çalışma süresi sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Bu dönemin filoları için gerçek bir avantajdı. Volvo'nun mühendislik felsefesi aşırı performanstan çok sürdürülebilir güvenilirlik üzerine kuruluydu. D100 motoru özellikle aşınmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilmişti. Piston sekmanları, krank mili yatakları ve silindir gömlekleri yüksek kilometrelerde bile düşük tolerans değişimi gösteriyordu. Bu da bakım aralıklarını uzatıyor ve beklenmedik arızaların önüne geçiyordu. Soğutma sistemi de büyük özen gösterilerek tasarlanmıştı. F88'in radyatör kapasitesi rakiplerine göre daha büyüktü ve motor sıcaklığı geniş bir çalışma aralığında stabil kalabiliyordu. İspanya'nın sıcak düzlüklerinden İskandinavya'nın soğuk geçişlerine kadar farklı iklim koşullarında aynı güvenilirliği sunabilmesi F88'in Avrupa pazarında hızla kabul görmesinin ana nedenlerinden biriydi. F88'in K-Power yani önden motorlu düz kabin tasarımı da stratejik bir tercihti. Kabinin kapladığı alan küçültülerek dingil mesafesi kısalıyor. Bu sayede daha büyük yüklerin taşınmasına izin veriliyor. Dar yollar ve dağ geçitlerinde manevra kabiliyeti korunuyordu. Özellikle o dönemde Avrupa'nın birçok bölgesinde hala dar ve virajlı yollar hakimdi. K-Power düzen bu tür güzergahlarda büyük avantaj sağlıyordu. Güçlendirilmiş şasi ve süspansiyon yapısı ise aracı hem karayolunda hem ağır hizmet uygulamalarında güvenilir kılıyordu. F88'in şasisi yüksek tonajlı yükleri taşıyabilecek şekilde boylamasına ve enine takviyelerle desteklenmişti. Yaprak yaylı süspansiyon sistemi sert olmakla birlikte aşırı yüklenmelerde bile deformasyona uğramıyordu. Volvo aynı zamanda sürücü konforu ve güvenliğine yatırım yapan az sayıda üreticiden biriydi. Yalıtımlı kabin, ergonomik oturma pozisyonu ve sezgisel kumandalar uzun seferlerde yorgunluğu azaltıyor, sürücünün hataya düşme riskini düşürüyordu. O dönem için bu yaklaşım alışılmadıktı. Uzun yol kabinleri çoğunlukla yalnızca bir çalışma alanı olarak görülüyordu. F88'in kabininde ses yalıtımı rakiplerine göre belirgin şekilde daha iyiydi. Motor gürültüsü ve yol sesi azaltılmış, bu da özellikle gece sürüşlerinde sürücünün konsantrasyonunu korumayı kolaylaştırıyordu. Koltuk tasarımında bel desteği ve ayarlanabilir kafa dayanağı gibi detaylar yer alıyordu. Bunlar bugün standart görünebilir ama 1960'ların ortasında nadiren rastlanan özelliklerdi.
Güvenlik açısından F-88 dönemin ilerisindeydi. Kabin yapısı çarpışma anında sürücüyü koruyacak şekilde güçlendirilmişti. Fren sistemi çift devreli hidrolik yapıdaydı. Bu sayede bir devrede arıza olsa bile ikinci devre çalışmaya devam edebiliyordu. Arka aksta takılı park freni mekanik olarak çalışıyordu ve hidrolik sistem tamamen devre dışı kalsa bile aracın güvenli şekilde durdurulmasına olanak tanıyordu. F-88 kısa sürede ününü kanıtladı. Az arıza vermesi, yüksek çalışma süresi ve düşük bekleme maliyeti sayesinde filolar arasında bitmeyen kamyon olarak anılmaya başladı. Avrupa'nın lojistik ağının genişlediği kritik bir dönemde F-88 kıta taşımacılığının omuzlarında yükseldi. Birçok lojistik şirketi F-88'i filosunun temel taşı haline getirdi. Özellikle İskandinav ülkeleri ve Almanya, Hollanda ve Belçika gibi büyük ülkelerde de yoğun kullanım gördü. Bugün adı çok sık anılmasa da Volvo F-88 modern uzun yol taşımacılığını şekillendiren kamyonlardan biridir. 1990'lara gelindiğinde Avrupa'daki kamyon tasarım felsefesi büyük ölçüde oturmuş görünüyordu. Çoğu üretici kabini belirli normlar içinde güncelliyor, değişim adımları küçük kalıyordu. Bu yüzden Renault Magnum sahneye çıktığında yarattığı etki yalnızca teknik değil, estetik ve kavramsal bir kırılmaydı. Magnum'un en radikal tarafı kabin mimarisiydi. Düz tabanlı, yüksek konumlandırılmış ve motor tünelinin ortadan kaldırıldığı bu yapı sürücüye ilk kez gerçek bir yaşam alanı sunuyordu. Standart sürücü kabininden çok kompakt bir oda hissi yaratıyor, İnsanlar Magnum'u gördüğünde ilk kez kamyonun içi böyle olabilir diye düşünüyordu. Geleneksel kamyonlarda motor tüneli kabinin ortasından geçer ve iç hacmi bölerdi. Bu hem hareket alanını kısıtlar hem de kabinin ergonomisini olumsuz etkilerdi. Magnum'da motor tamamen kabinin önüne alınmış, kabin tabanı tamamen düzleşmişti. Bu sayede sürücü kabinde rahatça ayakta durabiliyor, dinlenme bölümüne geçiş yaparken eğilmek ya da tırmanmak gibi zorunluluk hissetmiyordu. Bu yaklaşım sadece ergonomik değil, aynı zamanda psikolojikti. Uzun yollarda haftalarca yaşayan sürücüler için hareket serbestisi, dik durabilme imkanı ve düzenli depolama alanları işin ritmini değiştiriyordu. Magnum sürücülük mesleğini bir kabinle sınırlı bir görev olmaktan çıkarıp yaşanılabilir mekan fikrine yaklaştırdı. Kabin içi tasarımda işlevsellik öncelikliydi. Dolap ve raf düzeni kullanışlıydı. Buzdolabı ve güç soketleri standart olarak sunuluyordu. Yatak alanı geniş ve konforluydu. Havalandırma ve ısıtma sistemi kabin hacmine uygun şekilde boyutlandırılmıştı. Bunlar tek başına devrim niteliğinde özellikler değildi ama bir bütün olarak Magnum'u yaşanılabilir konseptini destekliyordu. Magnum'un dış tasarımı da aynı ölçüde iddialıydı. Köşeli hatlar, yüksek kabin ve geleneksel çizgilerin tamamen terk edilmesi onu sıradan bir kamyondan çok geleceğe ait bir araç gibi gösteriyordu. Bu cesur tavır herkes tarafından sevilmedi. Ancak kimse yokmuş gibi de davranamadı. Magnum tanıtıldığında bazı yorumcular tasarımı çok agresif ya da alışılmışın dışında olarak nitelendirdi. Ancak tasarım dili tutarlıydı ve güçlü bir kimlik yaratıyordu. Aerodinamik açıdan da Magnum dikkat çekiciydi. Yüksek kabin yapısına rağmen rüzgar direnci optimize edilmişti. Kabin köşeleri yuvarlatılmış, tavan çizgisi trailer yüksekliğine göre ayarlanmış, yan aynaların konumu rüzgar tüneli testleriyle belirlenmişti. Sonuç olarak aerodinamik sürükleme katsayısı dönemin K-Power kamyonları arasında en düşüklerden biriydi. Teknik tarafta Renault ortak üretim ve platform işbirlikleriyle güçlü dizel motor seçenekleri sunuyordu. Beygir gücü 340 ila 500 aralığına çıkıyordu. Özellikle 1990'ların ortasından itibaren Mach motorlarıyla güçlendirilen versiyonlar Amerika pazarına da açılmıştı. Elektronik fren sistemleri, geliştirilmiş sürücü arayüzü ve kabin içi ergonomi Magnum'u dönemi için ileri teknolojili bir araç haline getiriyordu. Magnum'da kullanılan motorlar yüksek tork değerleri sunuyordu. Özellikle 12 litrelik 6 silindirli dizel motor ağır yüklerde bile yeterli çekiş gücü sağlıyordu.
Turbo sistemi değişken geometrili yapıdaydı ve farklı motor devirlerinde optimal performans veriyordu. Yakıt enjeksiyon sistemi elektronik kontroldendi ve dönemi için oldukça hassas çalışıyordu. Şanzıman seçenekleri arasında manuel ve yarı otomatik sistemler bulunuyordu. Özellikle yarı otomatik şanzıman özellikle yoğun trafikte ya da dağlık arazide sürüş yükünü azaltıyordu. Debriyaj pedal kuvveti elektronik destek seviyesinde minimize edilmişti. Bu detay uzun mesafe sürüşlerin bacak yorgunluğunu önemli ölçüde azaltıyordu. Güvenlik donanımı da ileri seviyedeydi. ABS fren sistemi standart olarak geliyordu. Hava yastığı gibi pasif güvenlik elemanları henüz kamyon sektöründe yaygın değildi ama Magnum'un kabin yapısı çarpışma testlerinde yüksek puanlar almıştı. Kabin yapısal bütünlüğü koruyacak şekilde tasarlanmıştı ve enerji emme bölmeleri mevcuttu. Magnum'un etkisi rakiplerinden daha hızlı görünmedi ancak daha derin oldu. Kamyonun yalnızca mekanik değil mimari bir ürün olduğu fikri ilk kez bu kadar net ortaya çıktı. Sürücüyü bir operatör olmaktan çıkarıp kabin sakini haline getiren bu bakış açısı sektörün kamyona yaklaşımını temelden değiştirdi. Bugün Avrupa'da kullanılan modern çekicilerin çoğunda düz taban, arttırılmış yaşam alanı ve yüksek kabin yaklaşımının izleri Magnum'a kadar gider. Mercedes-Benz Actros, Volvo FH, Scania R serisi gibi modeller farklı tasarım dilleri kullansalar da kabin konsepti açısından Magnum'un açtığı yoldan ilerledi. Renault Magnum klasik kıta kamyonculuğunun güvenli sınırlarını terk eden modeldi. Cesur tasarımı, sürücü odaklı iç mekanı ve teknolojik denemeleriyle kamyon nasıl olmalı sorusuna farklı bir cevap verdi ve endüstri bu cevabı ciddiye almak zorunda kaldı. DAF 2600, Volvo F88 ve Renault Magnum her biri farklı dönemlerde farklı sorunlara cevap verdi. 2600 sürücü konforunu standartlaştırdı. F88 güvenilirliği yeniden tanımladı. Magnum ise kamyon tasarımını cesaretle yeniden şekillendirdi. Bugün bu modellerin adı sık duyulmasa da etkileri hala hissediliyor. Modern Avrupa çekicilerinde gördüğümüz yaşanılabilir kabinler, dayanıklı motorlar ve cesur tasarım dilleri bu modelin açtığı yolun devamı niteliğinde. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni video ile yeniden burada olacağız. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.